Evet, gerçekten Gökalp Bey çok beyin anlattı. Ben de yatak anlatayım bari. Şimdi kaçınızın aklına biz yatak deniyoruz deyince başka şey geldi? Yani sadece uyuyorlar mıymış yatakta? Yatak deniyoruz deyince ne geldi aklınıza? Hocam biz resmi olarak sadece uyutuyoruz. Sadece uyuyorlar. Tamam, evet, güzel. Tamam, güzel. Onu merak ettim ben. Kaçınızın aklına bu geldi diye merak ettim. Çünkü mutluluk tam oralarda bir yerde gizli arkadaşlar. Şimdi adama dedi yatak deniyoruz. Aklına uyumak geldiyse normal insansın. Mutlusun. Hiç huzursuzluk yaşamazsın. Ama aklına başka şey, ya ne deniyor bu şimdi? Karısı da burada nasıl konuşuyor bu adam falan demeye başladıysa o zaman huzursuzluk başlıyor. Şimdi mutluluğu anlattığımız kadar mutsuzluğu da anlatacağız. Ben bir mutlu bir mutsuz getirdim yanımda. Tamam mı? Şimdi adamları getirecektim ya da kadınları getirecektim. Sonra dedim ki gerek yok. Çünkü insan neresiyle mutlu oluyor? Onu sadece oraya götürüvereyim. Yani her tarafını da taşımayalım. Bir tane mutlu, bir tane mutsuz. Bak bunlardan bir tanesi mutlu, bir tanesi mutsuz. Hangisi mutlu, hangisi mutsuz? Soldaki mutlu diyen var. Evet, güzel. Hangisi mutlu, hangisi mutsuz? Hangisinde çok oynuyorsan o mutlu bence. Güzel. Var mı önerisi olan? Bir seçim kriteri gösteriyorum hani. Mutluluk beyninizde ve işte beyinler burada. Hangisi daha mutlu? Koyu renk olan mutludur diyor. Valla süpermiş. Harika arkadaşlar. Hangisinin mutlu, hangisinin mutsuz olduğu dışarıdan anlaşılabilecek bir şey değil. Davranışsal olarak anlıyoruz ama her şey burada gerçekleşiyor. İçeride gerçekleşiyor. Ve biz içeriden baktığımızda anlamıyoruz. Fonksiyon MRI'lar falan var, biz anlamıyoruz. İçeride ne oluyor? Ama dışarıda bir şeyler bozuluveriyor. Dışarıda bir şeyler karışıveriyor. Şöyle bir deney yapmışlar. Adamlara diyorlar kardeşim size seçme şansı verelim mi, seçme şansı vermeyelim mi? Bir konuda, herhangi bir konuda, yani konunun detayına girmeyeceğim. Seçme şansı verilmeyenler daha mutlu. Deney sonucunda. Ama insanlara seçme şansı verelim mi diye sorulduğunda insana seçme şansı istiyor. Şimdi bakın, demek ki biz temelde mutluluk istemiyor olabiliriz yani. Şimdi bugün burada bir joyoloji falan diye konuşuyoruz ama mutluluk isteyip istemediğinizden emin değilim. Mutluluğun kuralı çok belli. Mutluluğun birkaç tane yöntemi var. Şimdi mutluluk pazarlamacı için vaattir arkadaşlar. Şimdi bugün anlatılan şeyleri size biraz açıklayayım ben. Zaten her şey çok güzel anlatıldı. Ben anlatılanlardan anlaşılması gerekenleri açıklayacağım bugün. Hani aklımızda ne kalacağını. Pazarlamacı için vaattir. Niye? Çünkü mutsuz bir kitle var. Onların müşterileri var. Mutlu insanlar için onlar şey değil. Mesela antidepresanlar köyde satılıyor mu? Ama dünya her yıl 80 milyon köylü şehre taşınıyor. Öyle bir kurgusu var dünyanın. Antidepresanlar da köyde satılmıyor mesela. Enteresan değil mi? Yani ben insanın mutlu olmak isteyip istemediğini bilmiyorum. Bence siz de bilmiyorsunuz. Zaten bugün konuşmalardan mutlu olan var mı yani? Şimdi sabahtan beri dinliyoruz. Ben Kerem tam mutlu oldum ben. 3 konuşma beni kesti. Var mı? Hala buradalar. Yok, mutlu olmak başka. Hayır işte bak şimdi tam onu anlatıyorum size. Burada olmanız mutlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Mutlu olsak burada işimiz de zaten. Evet, burada bak güzel. Anlatanlar mutlu gibi geldi mi size? He? Aret bana bir mutlu gibi geldi. Aret gitti mi bu arada? Gittiyse evet tamam, o zaman kulaklarını çınlatmış olalım. Anlatan mutlu gibi geldi mi? Şimdi mutluluk birkaç tane. Birincisi çocukluktan kalma mutluluk. Canının istediğini yapmak. Eğer yapabiliyorsan mutlusun. Buna hedonistik deniyor. Hedonistik. Niye? Biz çünkü canımızın istediğine yaklaşıyoruz. Canımızın istemediğinden yan yan kaçıyoruz. Bu birincisi. Bak bu o. Mutlu beyin. Bu ne yapıyor? Bu da canının istediği yaptırtırılmamış. Bu canı istemiş yaptırtırılmamış. Canı istemiş yaptırtırılmamış. Bu mutlu olma yöntemi var mı bunun? Bu da statü edinerek mutlu oluyor. Nasıl statü edinerek? Bu sefer annesinin sözünü dinlemenin verdiği mutluluk var orada da. İyi evlat olmak. O canın istediği için mutlu. Bu da şimdi annemin dediğini yaptığım için mutlu. Sonra biz ergenlik çağına geliyoruz arkadaşlar. Ergenlik çağında mutluluk değişiyor. Mutluluk diye bir şey yok orada. Çünkü biz daha mutlu nasıl olunur onu aramaya başlıyoruz. Bu sefer eski kodlarımız karşımış. Annenin dediğine uymak istemiyorsun. Ya ne bilecek o kadın diyorsun değil mi? Babanın için tam böyle ne bilecek bu adam diyorsun. Tam oralar. Ya da sana mesela sunulmuş. Demiş bir telefon almış daha iyisini istiyorsun. Tam challenge ettiği yer insanoğlu. Şimdi bundan sonra da ergin olma devreye giriyor. Yani yetişkin olma devreye giriyor. Herkes yetişkin oluyor mu? Evet, güzel. Zaten orada takılıp kalanlar için psikiyatri bilimi var. Onu Mehmet abi anlatacak. Nihayetinde
Arkadaşlar ergenlik sendromu mutsuzluk. Mutluluk çocuk için de problem değil. Erişiyor veya bir şekilde kalıbına uyuyor. Ya istediğini yapıyor. Anladınız mı? Ya da isteneni yapıp mutlu oluyor. Bak çocuk böyle. Çocuk da öyle olmaz. Ben annemin istediğini niye yapıyorum demez. Ama ergen olduğunuzda sorgulamaya başlıyorsunuz. O sorgulamaları güzel yapılandırırsanız yetişkin oluyorsunuz. Yetişkin için mutluluk problemi var mı? Yok. O da çünkü hayatta şunu öğretiyor. Hayatta iki tür mutluluk var. Ya aldığını seveceksin ya sevdiğini alacaksın. Bak bu sefer de buna terfi ediyor. Ama bunun için yetişkin olmak lazım. Bence burada mutluluk, mutsuzluk değil, ergenlik problemi var. Bazen ülkece olunabiliyor. Anladın mı? Ülkece olduğun yeri anlayamıyorsun. Hani neredesin, nereden geldin, nereye gidiyorsun mesela bunu kavramıyorsun. Sürekli olmadığın bir şey olduğunu zannediyorsun. Olamayacağın bir şey olmaya heves ediyorsun değil mi? Sürekli. Ay'a gideceğim diyen var ya. Geçen bir toplantıda konuşuyoruz. Yanında Ay'a gideceğiz konuşuluyor. Ay'a gideceğiz. Şuradan Taksim'e gidemiyoruz da araç yapamadık. Hakikaten Taksim'e gidemiyoruz. Ay'a gideceğiz. Buna da tabii bu dönemde şey deniyor. Hayal gücü deniyor. Ama hayal gücü tabii rüyalarda başlıyormuş. Çok güzel anlattı. Ben oraları geçtim sen anlatınca frontal lob falan. Ama hayallerin gerçek olması için o rüyalardan uyanmak gerekiyor arkadaşlar. Hayallerinin rüyalardan ibaret olduğunu zanneden şeye de biz ergen diyoruz. Şimdi şu iki beyin arasında şu mutsuz olsun, şu mutlu olsun. Ben hocayım. Bakın bu bir beyin, bu bir beyin. Tamam mı? Ben bunların böyle üzerine oturdum böyle. Mutlu olan ne diyor? Hoca bana el verdi diyor. Mutsuz olan ne diyor? Hoca bana taktı diyor. Demek ki mutluluk ne arkadaşlar? Biraz da sizin algınız. Sizin o filtreleri nasıl ayarladığınız. Biz şöyle bir şey olsun istiyoruz. Çocukluk çağındaki mutluluğun özlemini bekliyoruz. Diyoruz ki biz spontan mutlu olalım. Öyle bir şey yetişkin için tanımlı değil. Ergen için de mümkün değil. Yani bu ikisinden vazgeçerek başlamak lazım. Önce bir oraları boşaltmak lazım. Çocuk için mümkün. Çocukken mümkündü. Hala mutluluk tanımınız çocukluktaki gibi ise, canım istiyor benimse, o zaman ne olur biliyor musunuz? Dopamin salgılatmak için bir şey elde etmeye çalışırsınız. Koştur, 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 koştur. Buna dopaminer mutluluk deniyor. Aldım, mutlu oldum, bitti. Bu mekanizmayla sizi ne yapıyoruz? Bu mekanizmayla sizi like'ların peşinde koşturuyoruz sosyal medyada. Çünkü aldın, bitti, aldın, bitti. Dün fotoğraf yükledin, 120 like. Ama bugün yenisine daha gelmedi hala bir. Dünkü dopamin dünde kaldı çünkü. Bugün yeni dopamin lazım. Bu bir. İki, serotonerjik mutluluk. Serotonin ne yapıyor? İşte doktor oldun sen, mühendis oldun. Bir şey olamayan var mı sınıfta? Var mı bir şey? Ben bir şey olamadım. Herkes bir şey olmuş demek ki. Onun sağladığı mutluluk. Yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü sen bir şey olduydun. Bunu da çok anlamlandırıyor. Adam senden daha iyi bir şey olmuş. Çünkü eğer bir kere kıyas varsa arkadaşlar, o zaman serotonerjik mutluluk da yetmiyor. Sonra o zaman ne yapıyoruz? Oksitosinle sağlanan mutluluk. Bunları çok okuyacaksınız. O kim? Canım sıkıldı, anamı arayayım ben. Tanıdığı arayarak yapılan mutluluk değil mi? Sosyalleşerek yapılır. Niye? Çünkü biz evrim esnasında bir arada olunca hayatta kalmış. O da bizde bir ödül. Bir arada olma da bir ödül. Oksitosin. O yüzden canı sıkılan kimi arıyor? Annesini arıyor değil mi hemen? Boşanan hemen nereye gidiyor? Bir anne evine gidiyor. Regresyon oluyor değil mi? Evet, güzel, harika. Bizim memlekette de başı belaya giren siyasetçi ne yapıyor? Hemen Atatürk'ü geri anıyor değil mi? Hem anaya babaya regresyon. Oksitosin sağlasın diye. Çünkü eskideki anılara bakıyor. Nerede iyi bir şey vardı? Oraya gideceğim, el ele. Ondan sonra tekrar oksitosin de sürdürülebilir değil. Çünkü kimse manipüle edilmek istemiyor. Bakın mutluluğun yöntemlerinden biri de bu. Çünkü anne baba ne yapar? Manipüle eder değil mi? Getir parmağını sokar. Der ki yani sen madem burada oksitosin alıyorsun, onun bir bedeli var, benim lafımı dinleyeceksin. Hani var ya hani, benden para alana kadar benim lafımı dinleyeceksin. Benden oksitosin alana kadar benim lafımı dinleyeceksin diyor anne baba. O yüzden oksitosinle azıcık toparladık mı geri kaçıyoruz. Çünkü manipülasyon sevmiyoruz bak. Manipüle edilmek de mutsuzluk sebebi. Tamam? Yani ne yaptık? Bakın yavaş yavaş yetişkin oluyoruz. O zaman bir yetişkinin ne yapması lazım arkadaşlar? Önce bir ebeveynle problemini çözmesi lazım. Ebeveynle problemini çözmezsen, hala senin için annen dünyanın en önemli insanı olursa, öyle mi? Arkadaşlar hepimizin annesi dünyanın en iyi insanı olabilir mi? Burada bir hata var bakın. Bu çocukluk çağının mutluluk oyunuydu. Artık erişkin için yok. Öyle olursa o zaman senin akraban çok önemli olur, yakının çok önemli olur. Bak oradaki patoloji oradan devam ediyor. İşte mutsuzluk o da. Nihayetinde bu birinin problemi değil. Sonunda
Nasıl mutlu olunur anlatacağım. 8 dakika var daha, başka bir şeyler daha anlatalım. Mutluluk bir seçim ama onu seçmeyi bilmek lazım. O klişe laflardan söylemeyelim yani, onu seçmeyi bilmek lazım. Bunu seçebilmeyi öğrenmek lazım. Seçim ne demek? Senin seçimin demek. Senin seçimin anlamlı olması için senin kim olduğunu tanımlaman lazım. O zaman senin o yolculuğa çıkmış olman lazım. O yolculuk nereden geçiyor? Hiç bilmiyoruz. Herkesin yolculuğu kendine. Ama biz onun için koskoca bir endüstri oluşturabildik. Ne diyoruz? Diyoruz ki biz senin yolculuğunu senden iyi biliriz diyoruz değil mi? İşte danışmanlar, koçlar, herkesin şikayetçi olduğu ama sektör olarak habire büyüyen bir alan. Sürekli. Sebebi ne? Çünkü bir yolculuk yapılması lazım. Biz diyoruz ki o yolculuğu devredebilir miyiz acaba? Biri benim yerime hayattan nasıl keyif alacağını öğrenebilir mi acaba? Hani biri benim yerime öğrense, gelse bana öğretse, o da çocukluktan. O da çocukluktan kalma. Anne beni beslesin. Anne bana meme versin. Konu bu. O da oradan kalma. Onu da çok istemiyoruz. Kendini tanımlamış insanlar hayatta her zaman koşulların iyi olamayacağını bilir arkadaşlar. Dış kaynaklı mutluluk sürdürülebilir olamaz. Bugün arkadaşlar bahsetti. Sürdürülebilir. İş güvenliği dediler. İş güvenliği de aynı konudur. Çalışan bağlılığı dediler. Çalışan bağlılığı da aynı konudur. İki tane konu var değil mi? İş yerinde bir adamı hayatını koruyacaksın. Öteki tarafta da mutlu olacak ki çalışsın. Sen ona bir şey vererek onu mutlu edemezsin. Sen onu iş güvenliğinde kemer takmasını kural haline getirerek de onun hayatını koruyamazsın. İşte buna erişkinlik deniyor. Ne yapacak? Diyecek ki benim yaşamam lazım. Bir kere insan hayatını sevecek. Yaşamam lazım. Onun için ne yapılması lazım? Bakın burası da erişkinlik. Bir de kardeşim ben buraya ne katıyorum? Bugün artık şunu konuşuyoruz. Biri aldıklarıyla mutlu olmuyor arkadaşlar. Verdikleriyle mutlu oluyor. Biri dünyaya kattıklarıyla mutlu oluyor. Dünyanın onu sunduklarıyla değil. Eğer böyle olsaydı İskoçya'daki insanların, İsveç'teki insanların hepsinin çok mutlu. Değil mi? Afganistan'daki insanların hepsinin de intihar etmiş olması lazımdı. Oranlar tam tersi ama. Çünkü bazen gösterdiğiniz çaba sizi hayata bağlıyor, mutlu ediyor. Mutluluğun o manada şu anda anlayamadığımız, şu anda bir türlü ortaya koyamadığımız net bir tarifi yok o yüzden. Bir de dünya yuvarlak. Ne demek bu? Oynar demek yani. O tarafa da oynayabilir, bu tarafa da. Ne demek? Doğuya gittikçe mutluluk içeride bir şey arkadaşlar. Batıya gittikçe mutluluk dışarıda bir şey. Bizde tam ortada. İçerisi sıktı mı dışarıya, dışarısı sıktı mı içeriye. En çok mutlulukla ilgili paradoksu olan ülkede muhtemelen bizizdir. Çünkü herkes bir yolu var, onu arıyor. Biz daha yolu bulamadık. Çünkü niye? Bunun doğusu mutluluk içinde. Batısı mutluluk aldığında, verdiğinde. Amerikalının bir problemi yok. Burada anlatıyoruz ya şimdi. Aman arkadaşlar bir şey satın almayla mutlu oluyor. Onlar mutlu gayet. Amerika'ya gidenler bilir. Hiç de başka muhabbet yok. Ne aldın ne sattın. Evler eşya dolu. Ama mutlu insanlar. Çünkü mutlu, sorunca mutlu musun diyorsun. Mutluyum diyor adam. Yok biz çok kötüyüz, ne yapacağız falan filan demiyor. Çünkü onun algısı öyle. Doğuya gittikçe de adam hiçbir şey yok. Yok, hakikaten yok. Ama o da çok mutlu. Niye? Çünkü içinde o biliyor. Dışarıdaki herhangi bir şeyle mutlu. Bunları doğrusu olabilir mi? Yok, böyle öğrenmiş. Demek ki mutlulukla ilgili ortak bir fikir olsaydı, biz de bunu öğretseydik, ondan sonra insanlar mutlu olurdu arkadaşlar. Bizim mutlulukla ilgili bir uzlaşımız yok. Bugünkü konuşmalardan da anlayacağınız üzere en iyisi yatıp uyumak gibi duruyor. Yani değil mi? O yüzden depresyon en belirgin bulgusu. Teşekkür ederim. İyi bir yatak alın dermişim ben de. Vallahi nasıl yatıldığı da önemli yani. Konu yatakla mutlaka çok ilişkilidir eminim ama nasıl yatıldığı kısmı da çok önemli. Nihayetinde bende 2 tane beyin oldu. Ben binlerce insana danışmanlık yaptım arkadaşlar. Çok mutsuz insan gördüm. Bir sürü şeyi vardı. Çok mutlu insan gördüm. Hiç de bir şeyi yoktu. Hakikaten de öyle oluyor. Çok enteresan. O yüzden onu oralarda aramanın bir esprisi yok. Bunu dışarılarda arayınca da çok bulunan şeyin pek bir kıymeti yok. Mutlu insanlarla tanışmak. Şimdi bununla ilgili yapılan çalışma çok anlatıldı. O yüzden de ben de rahat rahat anlatılmış çalışmayı tekrar anlatayım. İyice bunalın, sıkılın değil mi? Aynı şeyleri tekrar söyleyeyim. Çünkü mutlulukla ilgili bir tane çalışma yapılmış. Adamlar çalışmayı yapmış, bitmiş. Bir daha neyini çalışacağım ben? Adam bakmış, demiş ki kardeşim mutluluğun hiçbir şeyle alakası yok. İyi arkadaş edineceksin. Bir, eş dost iyi olacak.
Ara sıra geyik yapacaksın. Şu anda dünyanın her yerinde şu tavsiye ediliyor. Haftanın bir günü geyik yapın. Kimle yapın? İyi ahbaplarınızla yapın. Anladın mı? İyi ahbap. İyi ahbap nasıl olacak? Ona yatırım yapmayla olacak. Anladın mı? İyi ahbap öyle olacak yani. İyi ahbap böyle, biz böyle burada tanıştık hemen yarın gidip geyik yapamayız. Onlara emek vermeyle olacak. Bir, emeği buraya verin diyor. İki, hayatta bir işe yarayın diyor. Bak, o çalışmanın ikinci bulgusu bugün var. Hayatta bir işe yara. Ne işe yarayacak hiç fark etmez. Biz ne işe yarayacağımızla o kadar çok uğraşıyoruz ki o işe yaramanın iyi mi yarayacağız, kötü mü, onunla hiç uğraşamıyoruz. Çünkü bizim elde etme güdümüz fazla. Onu iyi kullanma güdümüz az. Tamam? Bununla ilgili de bir şey dönüştürmek gerekiyor. Bir işe yarayın. Çok önemli. Anlam yaratın. Uykuyla ilgili bir şey söyleyeyim gene. Bana şimdi derler ki hocam çok uyuyorum ben. Ne yapayım? Uykuyla ilgili ne yapayım? Bir de arkadaşım biri bir kitap yazdı. 4 saatten fazla uyuyan delidir diye. Senin de değil mi o kitap? Senin değil mi? Erdal'ın kitabı. 4 saatten fazla uyuyan delidir gibi işte. Deli de yazmamış olabilir. Başka bir şey de yazmış olabilir. Kaç saat uyuyacağım diyor. Şimdi ben böyle beni biraz aralar tanıyanlar vardır. Ben öyle şeyleri hiç televizyonda çıksam söylemem. Sayısal değer vermem. Bana göre uzmana böyle sorular sormak kendi tecrübesini edinmekten kaçmaktır. Uzman bunları yanıtlayamaz. En fazla canı sıkılır bir şey atıverir orada. Atar yani. Ortalamayı atar. Sen ortalama mısın? Senin neyin ortalama? Saçın ortalama değil. Gözün ortalama değil. Popon ortalama değil. Uykun nasıl ortalama olacak? Uzmana sorarsan uzman ortalamayı söyler. Ama senin gerçeğini ben şöyle söyleyebilirim. Bana şimdi sorar ne kadar uyuyayım diye. Ben diyorum bana ne kadar uyursa uyu. Bak düşünsene doktora gidiyorum ne kadar uyursan uyu. Olur mu hocam? İşte ben çok uyuyorum ben diyor. Az uyu o zaman. Bak. Hocam diyor az uyuyunca uykum kaçıyor diyor. Çok uyu o zaman. Olmaz diyor ben diyor yeni yatak aldım diyor. Hocam senin için alüminyum neyse, onun için yatak neyse benim için de falan. O zaman ne yapacağız şimdi? O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Adamın mantıklı bir şey söylemek lazım. Anladınız mı? İşine yarar bir şey söylemek lazım. Metrik fetişizmin anlamı yok. Ne kadarın, nasılın, bırakın onu. Ben ona diyorum ki kardeşim bana şunu söyle. Uyandığında ne yapıyorsun? Hocam ben geziyorum, tozuyorum falan. La git uyu o zaman ya. Kaynak zafiyeti ya. Ne kadar az oksijen tüketirsek o kadar iyi. Değil mi yani çünkü katkın yok. Olur mu hocam? Leonardo da Vinci 1 saat uyuyormuş diyor bana. Lan sen Leonardo da Vinci misin sen? Şimdi ben de böyle deyince ben tabii CEO'larla falan çalışıyorum. Herkes Leonardo da Vinci'den bir tık aşağı yani böyle hani hemen olur hocam biz de Leonardo değilsek de Leon hani Leon varız diyor genelde. Diyor ki ben ondan bahsetmiyorum ben onu. Leonardo da Vinci 1 saat geç uyansa insanlık geri kalacak. Arkadaşlar uyuduğunuz uykulardan uyanmak için uyandığınız dünyada anlam yaratabiliyor olmanız lazım. Anlam yaratan insanda mutsuzluk olmaz. Hiç o jeoloji toplantısında dinledikleriyle de bir yere gelmiyor. Ha buradaki şeyler çok güzeldi. Çok daha güzel şeyler anlatılacak eminim. Ama önemli olan sizin kattığınız anlam. Bugün bu toplantıya geldiniz ve burada yaptıklarınızda dünyada küçücük de olsa bir katkınız varsa sizi kimse mutsuz edemez biliyor musunuz? Hiçbir şey edemez. Dolar da edemez. Çevresel koşullar da edemez. Eski karın da edemez. Değil mi? Yani böyle hani hepimizin mutsuzluk kaynaklarının klasik örnekleri. Onlar biz ona müsaade ettiğimiz için. Bizim onunla oyalanmaya vaktimiz olduğu için bizi mutsuz edebiliyor. İşi gücü olanı kimse mutsuz edemez arkadaşlar. Hayatta anlamlı işleriniz olsun. Teşekkür ediyorum.